Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki bustiyerleri yapacağız. Bluz de diyebiliriz, bustiyer de diyebiliriz. Arkadaşlar yapımı çok kolay. Sadece bir günde birini örebileceksiniz. Bunu sizlerle birlikte ördük zaten. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Sizler bunun ölçülerini kendinize göre ayarlayabileceksiniz. Videonun ilerleyen dakikalarında bunları size tek tek anlatacağım. Videonun sonunda tığ bilgimi, ip bilgimi de sizlerle paylaşacağım ama öncelikle şunları şöyle tek tek sizlere göstermek istiyorum. Sizler için 3 renk ördüm arkadaşlar. Şöyle kaplı bir şekilde inanılmaz güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve özellikle bu siyah olan inanılmaz güzel oldu. Bilmiyorum ekranda nasıl görünüyor ama gördüğünüz gibi inanılmaz pırıltılı ve gerçekten çok güzel. Ben pırıltılı ördüm ama sizler pırıltılı bir iple örmek zorunda değilsiniz. Daha sade pırıltısız iplerle de örebilirsiniz. Hemen şunları da göstermeden edemeyeceğim. Aynı renkte başlıklar da ördüm. Şöyle gümüş olanla gümüş bir başlık ördüm. Ve siyah olan için yine aynı ipleri kullandım arkadaşlar. Siyah ve gold içinse gold bir başlık ördüm. Bu başlıkları hemen eğer daha önce görmediyseniz videonun altına link olarak atacağım. Oradan bir göz atabilirsiniz. Yapılışını tek tek paylaştım o videoda. İsterseniz bakıp sizler de benim gibi takım olarak yapabilirsiniz diyorum ve hemen bu videoya başlamak istiyorum. Başlamadan önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de güzel fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve hemen videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlamak istiyorum. İpime bir düğüm atıyorum. Bu düğümü saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincir çektim. Şimdi şöyle göz kapımı alıyorum. Ve bunu ölçüyorum arkadaşlar. Sizin elinizdeki ölçü ne kadar büyük, ne kadar küçük olursa olsun. Bakın şöyle dibinden ölçtüğümde tam orta kısma gelecek şekilde. Yani tam şuraya değil, şuraya gelecek bakın. Ki doğru ölçüyü bulalım. Şöyle ölçtüğümde tam şu alta göğüs ucuna diyelim geldiğinde tamamdır. Ve size ölçü de verecek olursam, çünkü hangi iple öreceğinizi bilmediğim için sadece zincir işine girersek o yanlış olur. Çünkü herkesin zincir çekişi ipi farklı olabilir. Şöyle 7, pardon yanlış ölçüyorum. Tam şöyle çekerek yapayım şunu. 6-6,5 santim arkadaşlar. Dediğim gibi şu işlemi yaparsanız tam olacaktır. Şunu şöyle tekrar göstereyim düzgün şekilde. Bakın tam dibinden tutuyorum. Bakın neresine geliyor? Şöyle zincir kısmı tam şuraya geliyor. Bakın ölçtüğümüzde şuraya geliyorsa eğer kaba ölçtüğünüzde okeydir. Şimdi hemen kabımızı yapabiliriz. Şimdi burada en son çektiğim zincirden 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tırnağımla battım, bastırdığım zincire battım ve her bir zincire birer tane ikili trabzan örüyorum. İlk başta yaptığımız 3 zincirle birlikte toplamda 21 tane ikili trabzanım olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bakın son zincire geldim. Şöyle 20 tane ikili trabzanım oldu. Son bir zincirim geldi. Yani kaldı 21. zincirim. 21. zincire 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1, aynı zincire battım. 2, aynı zincire battım. 3,
aynı zincire battım 4 ve aynı zincire battım 5. 5 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra yine bakın zincirlere batıyorum. Tam trabzanların yaptığım ikili trabzanların dibine ve yine sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Eksiltme arttırma yok. Şöyle şu uca gelene kadar devam edelim. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Son bir trabzan tepesi var. Onu da battım. Bakın bu sırayı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu sık iğnenin 2 tane ilmeği var. Hemen şuradaki en son ilmeğine battım. Bir sık iğne daha yaptım. Burada bir ikili trabzan yapmış olduk. İkili trabzanların tepelerine tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum. Aslında çok kolay. Daha önce de çalışmıştık bunu. Ama ayrı ayrı videoları gezmemeniz için yine şöyle bir 2 sıra göstereyim dedim. Eğer tam ayrıntılı göstermemi isterseniz hemen videonun altına link atacağım. Oraya bakarak daha ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Ama ayrıntısına aslında gerek yok. Hemen şöyle kısaca anlatayım. Bakın şu tepe noktasına geldiğimde her bir tepe noktasında şurada 5 tane ikili trabzan aynı trabzan tepesine yapacağız. Başka bir işlemi yok. Sıralar bitene kadar o tepe noktasına geldiğimizde bir tane ikili trabzana 5 tane ikili trabzan yaparak orada arttırma yapacağız. Geri kalan yerler tamamen aynı. Yine tepe noktasına gelene kadar her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. Bakın tam tepe noktasına geldim. Eğer tepe noktasını yani aynı yere 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Şaşırsanız hemen bir ayraç takabilirsiniz. Ben ayraç gereği görmüyorum artık. Tepe noktası belli. Bakın burada bir çizgi var. Çizginin ucundaki trabzana hemen şöyle 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. Daha sonra tek tek trabzanları yapıyorum. Çeviriyorum. Dönüyorum. Tek tek trabzanlarımı yaptım. Yine tepe noktasına geldim. 5 tane döndüm. Her dönüşte tam tepe noktasına yani bu yaptığımız 5 tane ikili trabzanın üçüncüsüne batacağız arkadaşlar. Sayıyoruz. 1, 2, üçüncüye 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen şöyle daha önceden ördüm video uzamasın diye şöyle göstermek istiyorum. Şöyle git gel tam 10 sıra ördüm. Şöyle şuradan sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen ölçü verelim. Şöyle ölçme. Dışarıdan ses gelebilir arkadaşlar. Yol çalışması var. Mikrofon kullanıyorum ama geliyorsa da ne olur kusura bakmayın. Bu videoyu hemen çekmek istedim. Gördüğünüz gibi 13,5 santim. Şöyle tam ortadan yana ölçelim. Şöyle düzgün bir ölçü vermek istiyorum. Tam şu alt kısımdan, tam ortanın yarısından 7 santim arkadaşlar. Şöyle boyunu hemen bakıyorum. 13,5 santim. Hemen kabımı alıyorum. Şöyle kabımı içine koyduğumda kabım küçük gelmeli. Yani bir sıra fazla örüyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü kabı da öreceğimiz için denk gelmesini istiyorum. Şöyle bir tık bir tekli trabzan büyüklüğünde bir tık büyük gelmesi lazım ki denk getirelim. Bakın bu şekilde denk getirdim. Çok güzel oldu bence. Şöyle bir şeye çevireceğiz bakalım. Şöyle hemen şunu ben ipini koparmak istiyorum öncelikle. Çünkü yetmeyecek bu ipin sonuna gelmiştim. O yüzden koparıyorum. Yoksa buradan devam edebilirdim ama ipimin sonuna geldiğim için bu şekilde. Şimdi bu küçük bir ölçü
işte hani 75-80 diye tahmin ediyorum, tam bilemedim. Ama dediğim gibi sizler istediğiniz kaplarda daha küçüğünü, daha büyüğünü yapabilirsiniz. Ben ölçü verme sebebim bu yüzden arkadaşlar. Yani benim yaptığım sıralarla istediğiniz ölçülerde yapamayabilirsiniz ama verdiğim ölçülerle aynı şekilde ölçüp büyük bir kaba bu şekilde ölçüp gayet rahat yapabilirsiniz. Şimdi hemen buna başlıyoruz. İpimi alıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hemen şunu da unutmadan söyleyeyim. Böyle aklıma geldikçe söylüyorum. Arkadaşlar kaba yapacağımız trabzanlarla bu trabzanların sayısını nasıl tutturacağız? Hemen buradan bakıyorum. Şöyle düzünü çevirelim. Bakın şurada 5 tane var ya, 5 taneyi saymıyorum. Şurada tek tek trabzanlarımı sayıyorum. Benim 36-37 civarı olması lazım. Hemen buraya geliyorum. 5 tane tepeye ikili trabzan yapıyorum. Tekli trabzan pardon. Daha sonra da deliklere saya saya 36 taneyi yediriyorum. Kimi deliğe 3 tane, kimi deliğe 2 tane şeklinde 36 taneyi yedireceğim. Hemen şöyle de bir göstermek istiyorum. İpime bir düğüm attım. Bu ördüğümüz yönü şöyle yapacağız ki burada düz bir desen dursun. Tersini yapmayacağız. Tepe yani. Noktadan başlıyorum. Şöyle. Bu tepe noktasına 5 tane yapacağım. 2 zincir çektim. Çektiğim zincirle beraber 2, 3, 4 ve 5. Şimdi benim bu kenarda 36 tane olduğu için saydım. Şöyle tam tepe nokta 5 tanesini saymıyorum. 36 tane ikili trabzanım var. Şimdi buradaki sayıları hep aynı denk getiremediğim için birinde atıyorum 7 tane varsa diğerinde 8 tane var. O yüzden ben bu ikili trabzanlarımı sayarak yapıyorum. Yani şuraya kadar geldiğimde 36 tane ikili trabzanım olması lazım. Şöyle birine 4 tane yapabilirsiniz, birine 3 tane, birine 2 tane. Nasıl denk getirirseniz. Bakın 3 sayıyorum. 4, 5, 6. Hemen diğer tarafa geçtim. 7. Bu şekilde saya 36 tane şuraya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, toplamda şu 5 taneyi saymıyorum. 36 tane ikili trabzanı buradaki delikleri yedirdim. Şimdi bakın burası tepe kısmımız, burası alt kısmımız. Her yeri bir olması için buraya da 36 tane denk getireceğim. Hemen şu bölüme dönmek amaçlı bir tane daha yapıyorum ve sayıyorum tabii ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dediğim gibi arkadaşlar sayarak yaparsak sizin için dikerken daha kolay olacaktır. Dediğim gibi hiç şey yapmayın, sadece bu sayılarımız önemli. 36 ise 36 tane 5 tanesi hariç yapıyoruz. Diğer tarafa da aynı şu uca gelene kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. Kimine 3 tane, kimine 4'er tane. 36, 36, 36 ve tepe noktasına 5 tane ikili trabzan yaptık. Ben önce tekli trabzan demiştim zannedersem ama ikili trabzan yaptık arkadaşlar. Burada düzeltiyorum. Hemen burada bakın ilmeği uzatıyorum şöyle. Hemen ördüğümüz parçanın ön yüzünü buluyorum. Şöyle burası arka. Aslında iki tarafta aynı da ilk başladığımız ön yüzü bulmaya çalışıyorum. Evet, ön yüzümüz burası. Bakın şunu içe kıvırıyorum. Şu şekilde, yani bana bakacak şekilde. Düz tarafı dışarı bakacak şekilde ve buranın da düz tarafı bana bakacak şekilde yerleştirdim. İşte şimdi ikili trabzan bakın tam geldi, gördünüz mü? Şöyle yapa yapa aça bunu birleştireceğiz. Şimdi bakın tam 5 tane trabzan var. Onun tepesindeyim. Gördüğünüz gibi tam şurası. Hemen şunu çeviriyorum. Burada 5 taneyi buluyorum.
Şöyle 5. şu sanırım. Evet. Hemen şöyle içinden geçirdim. Çok pardon. Evet. Şimdi burada bir zincir çektim. Aynı yere çift şekilde yine battım. Başını dolayarak batalım. Tekli trabzan yapacağız çünkü. Delikler biraz minik ama tam denk gelmesine dikkat edin. İkili tekli trabzanla birleştiriyorum. İki tarafa da aynı şekilde batıyorum. Bakın tığın başını doladım. Bir buraya batıyorum. Bir karşıya batıyorum. İlmek aldım. Üçünü birlikte kapattım. Tığın başını doladım. Bakın hemen karşısına batıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde şöyle birleştireceğim. Alt tarafları da aynı şekilde birleştireceğim. Şöyle bazen şaşırabiliyorum ben de. O yüzden gözlüğümü taktım şimdi. Tek tek batıyorum. Eğer şaşırırım derseniz hemen şuradan da ipi koparın. Şuradan başlayın. Şu şekilde şöyle bitirebilirsiniz. Evet, inanın örmesi anlatmaktan daha kolay. Ben şu anda bazen geriliyorum, fark ediyorsunuzdur. Anlatabiliyor muyum acaba diye bir gerginlik oluyor. Hani insan tek başına olduğunda ya işte bir yerini bozarsa düzeltir, yeniden örer. Benim burada o şansım yok. Düzgün anlatmam lazım ve sizlerin buna başladığınızda benimle beraber evet ya biz başladık ama aynısını tıpkısı oldu demenizi istiyorum. O yüzden böyle uzun uzun anlatıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bakın bu şekilde tek tek karşılıklı batıp şu uca kadar örelim. Oradan dönüşü de ben göstereceğim. Gayet düzgün gördüğünüz gibi. Bu şekilde döne döne devam edelim. Bakın tam şöyle diğer uç noktaya geldim. Şöyle aynı yere bir veya iki defa fazladan batın ki dönmeniz daha rahat olsun. Şöyle ben bakın aynı yeri 3 tane yaptım ki rahat dönebileyim diye. Sonra birleştirmelerime devam ediyorum. Burada tekli trabzan yapıyorum. Yani ilmeği alıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Battım iki tarafa da ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Hemen şöyle ön yüzünü göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Gayet muhtazam bir şekilde ilerliyoruz. Ben buraları da aynı şekilde şöyle denk getiriyorum. Hemen hiç şey yapmanıza gerek yok. Şöyle yaptığınızda bakın buralar normal dikey dikey ya trabzanlar. Bakın ilmekler görünüyor zaten. Bakın batıyorum hemen karşıya yapıyorum. Önemli olan burayı diğer bölüme, diğer parçaya denk getirebilmek. Bakın şöyle tuttuğumda denk zaten bata 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 gidiyorum. Hiç canınızı sıkmaya gerek yok. İşte ilmekleri göremiyorum. Kaç tane yapacağım? Zaten önünüzde kaç tane yapacağınız bakın. Belli 4 tane ise şöyle karşılıklı 4 taneye batıyoruz. Eminim ki anlaşıldı. Ben bu sırayı tamamen bitirip birleştirmeyi tamamen bitirip hemen döneceğim. Şöyle hemen şurayı da göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Bakın ilk yaptığımız trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. Burada kesiyorum. Çünkü modeli hemen şuradan başlayıp hem birleştirerek hem de modeli tamamlamak istiyorum. Arkadaşlar bu modeli daha önceki bluzda size göstermiştim. Ama yine kısaca gösteriyorum. Dediğim gibi ayrıntılı görmek isterseniz hemen aşağıdaki linke tıklayın. Şunu şöyle hemen bakın tam dibinden başlıyorum. Şöyle 3 zincir. Aynı yere 4 tane. 2 çektiğim zincirle şöyle alttan şunu yedirelim 4. Bakın burada sayıyorum. 1, 2, üçüncüye battım, sık iğne ile kapattım.
Tığın başını doladım. 1, 2, üçüncüye battım. 7 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, üçüncüye battım. Sık iğne ile sabitledim. Tığın başını doladım. 1, 2, üçüncüye batıyorum. 7 tane ikili trabzan. Üçüncü trabzan tepesine sık iğne ile daha sonra tığın başını dolayıp 3 tane trabzan tepesi atlayıp bu şekilde devam ediyorum. Bakın yarımı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Şunları denk getiriyoruz. 3 3 atlıyoruz ya. Eğer bu ortaya şöyle sık iğne denk gelmezse 4 atlayın, 2 atlayın. Şöyle tam şu uca, yani modeli yaptıktan sonra sık iğneyi tam şu uca denk getirmeye çalışın. En son modeli yapınca tam ortaya sık iğne denk gelsin. Daha sonra yine aynı şekilde bu tarafa doğru iniyoruz. 6 tane yarım modeli de sayarsak 7 tane model yapıyoruz arkadaşlar. Eminim ki anlaşıldı. Ben hemen şunu çözüyorum. Bakın bir taneyi bu şekilde yaptık. Altına sık iğne yapmadım. Direkt şuradan başladım, ördüm. Şurada da gördüğünüz gibi ipi kopardım. Şimdi bunu bu şekilde birleştireceğiz. Kaplı yaptığım için şöyle birleşik olsun dedim ama çok bitişik oluyor arkadaşlar. Siz yine de deneyin. Ben çok hoşlanmadım. Şöyle çok bitişik oldu. O yüzden birazcık ayıracağım. Daha önce görmüştünüz Instagram hesabında bunu altın rengini yapmıştık. Gold rengini çok güzel olmuştu. Evet. Bakın yine aynı yerden, yani şuradan başlıyorum. Buraya sabitledim ipimi. 1, 2, 3 trabzan zinciri çekiyorum. Burada yarım model yapacağız ya, ama şimdi ben burayı birleştireceğim için 3 taneyi yaptım. Şimdi 3 taneden sonra 5 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu 5 taneyi, 5 zincirin tepesini şöyle uzattım. Buradaki yarım modelin ilk trabzanından şu ilmeği geçiriyorum. Şimdi burada şöyle sayacağım. Tığın başını doladım. Bakın 3 tane trabzan ilmeğim tam burada. 1, 2, üçüncüye batacağım. 1, 2, 3. Üçüncüye battım. Ve buraya 7 tane ikili trabzan yapacağız. Buraya da bir midye modeli yapıyorum. Aynen devam etsin diye. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bakın ilk şurada trabzana ben bunu ayarladığım için buradan da sayıyorum. 1, 2, üçüncüye battım. Şöyle üçüncüye sabitledim. Bakın. Şöyle şu ortasını yapmış olduk. Hemen burada ben devam ediyorum. Bakın 3 tane bıraktım. Benim yarım modelin trabzanı, ilk trabzanı. 2, 3 ve 4. Şurada da yarım modeli şöyle görmenizi istiyorum. Şu çok sinirimi bozdu. Evet, bakın yarım modelin ilk trabzanlarına şöyle tam ortasına bağlamış olduk bunu. Şimdi hemen bunu 3. trabzan tepesine sabitliyorum. 1, 2, üçüncüye sabitledim. Buraya sabitledim. Tığın başını alıyorum. 1, 2, üçüncüye battım. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Daha sonra burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim
Ve hemen karşı tarafa burayı bağlayacağım bu şekilde. Altı da çekebiliriz aslında. Şöyle bence bir altı çekelim. Orayı kendiniz ayarlarsınız. Ben diğerinde 5 çektim ama bunda 6 çekmek istiyorum. 6 tane zincirimi çektim. Hemen karşıdaki yarımdan sonra gelen tam modelden sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye battım. İlmeği içinden geçiriyorum. Ve bu ilmeği çıkardım. Hemen yanındaki ilmeğe battım. Bu ilmeği de bunun içinden geçirdim. Şöyle. Bakın. Daha sonra şöyle biraz uzatayım ilmeğimi. Tüm zincirlere şöyle batacağım ve kaydırma yapacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığ başında doladığım 4 tane ikili trabzan yapmıştık. 5.'yi yapıyorum. 5, 6, 7. Hiç zincir çekmeden 1, 2, 3.'ye battım. Sık iğne ile sabitledim. Tığın başını doladım. 1, 2, 3.'ye battım. 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gayet düzgün bence. Evet. Ve hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Zincirlerin sayılarını arttırarak şöyle kat kat şuraya kadar kapatma imkanınız var. Aynı gösterdiğim yöntemle. Ama benim için gayet bu şekilde tamamdır. Şöyle şu ilmeği de sıkıştıralım. Benim için gayet okeydir bu. Ve modeli aynen şöyle şuraya gelene kadar devam edip hemen döneceğim. Model eminim ki anlaşıldı. Şuraları zaten dediğim gibi çok ayrıntılı isterseniz hemen açıklamalar bölümündeki videoya bakabilirsiniz. Şu anda önemli olan şu birleştirmelerdi benim için. Bu birleştirmeleri eminim ki anlatabildim. Hemen modelde anlattığım gibi şuraya kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Şöyle de göstermek istiyorum. Şuradan başladık. Şöyle devam ettik. Şurada bırakıyorum. Şimdi yan bantlara geçiyoruz. Ve yan bantlarda ben diğerinde sanırım 40 tane zincir çektim. Yeterli oldu. Yine 40 tane zincir çekeceğim, yani 35-40. Dediğim gibi ölçü önemli. Yani 10 santimde olur, 13 santimde geniş bir bedense 13 santimde idealdir. Şu 2, 3, 4, 5, 6, ben toplamda 40 zincir çekip dönüyorum. Bakın 40 zincirimi çektim, ilmeğimi uzattım. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen diğer tarafa da zincir çekeceğim. Şöyle artmış olan bir ipim vardı. Umarım 40 zincir yeterli olur. Hemen şöyle buraya da hemen bakın son trabzana. Şurada yarım modelin son trabzanına şöyle batıyorum. Ve 40 tane buraya zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 40 zincir çekip hemen dönüyorum. Evet, 40 zincirimi çektim. Şöyle artı bir zinciri daha çekelim. Ve ipimi keselim. İpim yetti. Yani iki tarafa da uzatma yapmış oldum. Bakın. Şöyle buraya geldim. 40 tane zincir çektim. Başlangıçta ipi koparmadan da burada. Bunun yönü çok önemli. Şuradan öremeyiz dönüp. Ama şuradan şöyle direkt örebiliriz. Onun ayarını yapın. Yani şöyle tuttuğumda sol taraftan öreceğiz. Sağ tarafa zinciri çekelim, bırakalım. Sol tarafa zinciri çekip örmeye başlayalım. Şimdi evet, bakın son zincirden tutuyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şu buraya bir kutucuk yapacağız. 3, 4, 5. Şu minik bir kutucuk yapalım. Hemen şöyle tırnağımla tuttum. Şöyle bu kuşağı geçireceğimiz yuva olacak.
Daha sonra hemen zincirlere birer tane ikili trabzan yapmaya başlayalım. Şu yuvaları unutmayalım. Şöyle tek tek zincirleri biraz sıkı yapmışım ben ama önemli değil. Daha düzgün durur. Şöyle tek tek batıyorum ve tüm zincirlere tek tek ikili trabzan yapıyorum. Şöyle her zincire tek tek batacağım. Buraya geleceğim. Trabzanların tepesine tek tek batarak ikili trabzan. Aynen her biri zaten bakın sık iğne tepeleri var. Hemen sık iğne tepelerine birer tane bu zincire geliyorum. Yine 38 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonuncu kutucuğu yapmayı göstereceğim zaten. Şöyle uca kadar gelelim. Sonrasını devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna kadar geldim. Şöyle burada 3 tane zincir kaldı. Hatta birini daha yapmak istiyorum. Çok büyük olmasın. 2 zincir bırakalım. 2 zincir çektim. Ve en son zincire batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın buraya da bir kutucuk yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Çevirdim. Buraya yine bir kutucuk daha yapacağım. Şöyle hemen şu trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu sıramız kutucuk sırası zaten. Şöyle bir sıra ikili trabzan yaptık. Bir sırada kutucuklar yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Dördüncü zincire battım. Ve şöyle kutucuklar yapıyorum büyük büyük. 1, 2, 3. Şöyle 1, 2, 3, dördüncü zincire battım. İkili trabzan yaptım. Eğer bir kasma olursa 3 zincir çekiyoruz. Üçüncü trabzan tepesine batıyoruz. O zaman kasma olmayacaktır. Ben şu anda elimi ayarlıyorum. O yüzden normal bir şekilde 3 tane zincir. 1, 2, 3, dördüncü trabzan tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar aynen bu şekilde diğer tarafa da geçeceğim. Şu şekilde şuraya geleceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıra sonumu bitirdim gördüğünüz gibi. Tam şuradayım. Şöyle 2 tane trabzanım kaldı. 1, 2 zincir çektim. En son zincirin tepesine batırıyorum. İkili trabzan yaparak yukarı çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine bir kutucuk yapıyorum buraya. Ve burada yine trabzanlarım olacak. Bakın kutucukların içine 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Arada zincir yok. Diğer kutucuğa geçiyorum. 1, 2, 3. Zincir yok. Diğer kutucuğa geçtim. 1, 2 ve 3. Eğer şöyle hemen göstermek istiyorum. Eğer kasma yaparsa ikili trabzanları 4'e çıkarabilirsiniz. Ama ben diğerinde aynı işlemi yaptığımda gayet rahat gördüğünüz gibi sadece 3'er tane ikili trabzan yaptım aralara. Gayet düzgün oldu. Ama yine de kasma yaparsa 4'e çıkarabilirsiniz. Ya da aralara birer zincir çekebilirsiniz. O elinizde bağlı. Onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yine tüm kutucuklara bu şekilde trabzanlar yapıp hemen dönüyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. 1, 2 zincir çektim. Hemen buradaki yuvaların devamını yapıyorum. 1, 2, üçüncüye battım. İkili trabzan yaparak yuvamı da yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen ilk trabzan tepesine batıyorum. 2 trabzan yaparak bakın dördüncü kutucuğumu yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Artık kutucukları
şuradaki boşluklara yapıyorum bakın. 3 zincir, 1 2 3. Bakın şöyle şu trabzanların boşluğu var. Trabzan tepesi, hemen oraya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Artık bütün sıralarımız bu şekilde olacak. Buraya kadar göstermek istedim. Hemen boşluğa batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir sıra trabzan sırası, bir sıra kutucuk sırası, bir sıra trabzan, bir sıra kutucuk. Kaç sıra yapacağız? Hemen diğerine bakalım. Şunu da yapayım. Evet. Şöyle hemen diğerinden bakıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra. İlk sırayla beraber 11 sıra. Sadece trabzan sırasını sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Arkadaşlar tabii benim yaptığım bu şekilde, sizler belindeki kuşağı daha ince, daha kalın yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ben diğeriyle aynı yapmak istiyorum. Aynı sırada. Bir sıra trabzan sırası, bir sıra kutucuk sırası. Ben örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben sıralarımı bitirdim. Şöyle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kutucuklarla trabzan sıraları toplamda 11 sıra arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Hemen şöyle bir tarafına askımı ben ördüm. Diğer tarafına da beraber öreceğiz. İnanılmaz kolay bir askı. Ve gördüğünüz gibi gerçekten de çok şık duruyor. Hemen ipime bir düğüm atıyorum. Ve bakın şuradaki modelin ilk trabzanına batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincir çektim. Bakın arkadaki artık ipi de şöyle yürüteceğim. Saklamama gerek kalmayacak. Ortadaki sık iğne bölümüne batıyorum. İkili trabzan. Diğer modelin ilk trabzan tepesine batıyorum. 3 tane yan yana ikili trabzan yapmış oldum. Bakın. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çevirdim. Üçüncü trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıp bir kutucuk yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Kutucuğun içine batıp bir tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Hemen şöyle dibindeki zincire batıyorum. Çektiğim zincirle beraber yine yan yana 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Şöyle net miyiz acaba? Evet. 1 2 3 4 5 çevir. 1 2 3. trabzan tepesine batırıyorum. Şöyle çift batın. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Ortaya batırıyorum. İkili trabzan. Çok pardon, ikili trabzanı beceremedim. Şöyle ikili trabzan. Tığın başını doladım. Hemen önümde bir zincir var zaten. Hemen ona batıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde askımı istediğim uzunlukta örüyorum. Tekrar göstereceğim. 3, 4, 5. Üçüncü trabzana battım. Tepesine ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çevirdim. Hemen boşluğa battım. İkili trabzan. En son zincir zaten şöyle bakın. Şöyle baktığımda ilk zincire batırıyorum. Ve ikili trabzanı yapıyorum. Toplamda sadece şu trabzan sıralarını saydığımda 34 tane örmüşüm. Yani arkadaşlar ölçecek olursak ölçtüm de 1 metre 30 santim veya 1 metre 20 santim kadar ördüğünüzde yeterli olacaktır diyorum. Ve ben hemen burayı bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben askılarımı bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Rengi de çok güzel oldu. Şöyle. Evet, şimdi ben şöyle bir bağcık ördüm arkadaşlar. Arkadan şu yaptığımız bakın
yuvaların içine geçirip bağlamak için. Bunu uzun uzun anlatmak istemedim. Hemen şöyle anlatmak istiyorum size küçücük bir miktar örerek. Hiç zincirleri saymadım. Şöyle 1 metre 20 santim, 1 metre 30 santim kadar uzunlukta zincirimi çektim. Siz yine de uzun uzun şöyle 1,5 metre bir zincir çekin. Zaten kurdele yaptığınızda arkadan bağladıktan sonra güzel bir görüntü olacaktır. Bakın bu şekilde uzunca çekiyoruz. Daha sonra hemen öndeki zincire batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar her bir zincire batarak kaydırma yapıyoruz. Arkadaki kuşak şeyimizi kuşağımızı bu şekilde yapıyoruz. Bazen gerçekten kelimeler aklıma gelmiyor, ne olur kusura bakmayın. Bu aralar pek unutkan oldum. Kelimeleri bir türlü aklıma getiremiyorum. Aklıma getirmeye çalışırken de bazen saçmalayabiliyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, bakın bu şekilde kuşağımızı yapmış oluyoruz. Eminim ki bu kuşak meselesi de anlaşıldı. Şimdi bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. İlla böyle saçaklar, püsküller yapmanıza gerek yok. Böyle de çok şık durur diye düşünüyorum. Şimdi ben şöyle bir kendimce uzunluğu tamam olan bir kartona ipimi sardım ve kestim. Hepsi aynı boyda iplerimi aldım. Sizler de şöyle şunların bir ölçüsünü de vermek istiyorum size, fikir olması amaçlı. Her şeyin ölçüsünü verdik. Şunu da ölçülerini verelim diyorum. Evet, 33 santim arkadaşlar, daha da uzun yapabilirsiniz. Şimdi hemen şöyle çeviriyorum. Şöyle görünecek şekilde. Daha önce bunu çoğu kez gösterdim ama bunu da göstermek istiyorum. Bakın şöyle 2-2 yapacağım ki saçakları şöyle zengin dursun. Evet. Şöyle bak, kutucukları geçiyorum. İlk trabzan tepesine battım. Şöyle ilmeği geçirdim. Şuradan şurayı eşitliyorum. Eşitledikten sonra şöyle içinden geçiriyorum. Sıkıştırıyorum ve bu şekilde. Her bir trabzan tepesine bunu yapıyorum arkadaşlar. Ben çift kat ip kullanıyorum. Sizler eğer ipiniz yetmezse tek kat ip de kullanabilirsiniz. Ya da yoğun, çok ağır oluyor diyebilirsiniz. 2 kat taşıyamıyorum diyebilirsiniz. O yüzden benim gibi çift kat değil, tek kat ip de kullanabilirsiniz. Eminim ki anlaşıldı. Bakın trabzanlarıma tek tek bunu bu şekilde takacağım. Çok yoğun görünsün ve ne kadar yoğun görünürse hemen diğerini de göstermek istiyorum. Bakın buna da çift kat yaptım. Ne kadar yoğun görünürse o kadar şık duruyor. Eminim ki anlatabiliyorum. Bir tane daha yapmak istiyorum. Şöyle çiftini aldım. Bakın önce eşitliyorum elimde. Daha sonra da bakın şöyle hemen yanındakine batıyorum. Atlamıyorum, trabzan. Buradan da şöyle eşitliyorum. Ve hemen içinden geçiriyorum. Ve bunu böyle tek tek tek, evet biraz uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok. Ben gerçekten çok keyifle yapıyorum. Sizler de başladığınızda böyle seyrettiğinizde biraz zormuş gibi geliyor ama başlandığında şöyle kendiliğinden su gibi ilerleyip gidiyor arkadaşlar. Sizler de başladığınızda o yorumlarınızı bekliyorum. Evet, ben saçaklarımı takıyorum. Karşıdan buhar tutup elimle güzelce düzeltiyorum. Şöyle kapların güzelliğini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Evet, buharımı da tutuyorum ve hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben püsküllerimi tek tek taktım. Karşıdan buhar tutup elimle düzelttim. Elinizde böyle bir tarak varsa buharı tutun tarayın. Buharı tutun tarayın. Gördüğünüz gibi inanılmaz düz bir görüntü oluyor. Ben o şekilde yaptım. Güzel oldu. Hemen şöyle arkasını çeviriyorum. Kuşağımı da önceden yaptığımız yuvalara geçirip bağladım.
inanılmaz güzel oldu bence. Tabii ki sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda belirtirseniz çok 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 mutlu olurum. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İpim Kartopu'nun Lotus Lux ipi arkadaşlar. Pırıltılı bir ip. Simli. Ben hep pırıltılı diyorum ama simli bir ip. Ben hemen şunu da göstermek istiyorum. Bunu daha önceden sizlere yapılışını göstermiştim ama bu renk yapmamıştım. Bu renkte yaptım şöyle takım kullanılır diye. Ve arkadaşlar 2 yumaktan ikisini yaptım. 2 yumaktan bu kadar kaldı. Yani siz sadece bluzu yapacaksanız bence yine de 2 yumak elinizde bulunsun diyorum. Tek yumak da yeter ama iki yumak elinizde bulunsun diyorum. Çünkü ben önce başlığı daha sonra bluzu yaptığım için tam olarak hani 1 yumak gider mi pek hesap edemedim. O yüzden 2 yumak elinizde olsun diyorum arkadaşlar. Kullandığım tığ numarası ise ipim biraz ince olduğu için 1,75 milimlik tığ kullandım. Biraz sert olsun diye ama sizler eliniz zaten sıkıysa elinize uygun herhangi bir tığ rahatlıkla rahatlıkla örebilirsiniz diyorum ve hemen diğer renklerimi de tabii ki göstermek istiyorum. Şöyle gold olan rengi ve tabii ki olmazımız olmaz siyahımız diyorum. Ve bugünlük de bir videonun sonuna geldik diyorum. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.